Biraz topraklı yol ama benim arka planım hep aynı. Hem yollardayım hem arka tarafım hep yeşil. Hem videoyu açtığımda hem gittiğim insanların hikayelerinde. Şimdi de böyle burayı görünce video açılış için böyle güzel bir yer arıyordum. Böyle Kasım ayı, sonbahar, insanın içine mevsimler çöküyor ya, onu hissediyor yani. Şöyle bir yerde karşıma çıkınca işte böyle su sesi geliyor. Şurada bir ağaç var ve ağacın altında bir tane masa. Tam burası böyle ilgimi çekti, dedim durayım burada. Tanımayanlar için yaşam hikayeleri çekiyorum. Köyde, kırsalda, doğada, şehirden göçmüş insanların hikayelerini çekiyorum. O hikayelerle başka insanlara ilham olmaya çalışıyoruz. Şimdi de Fethiye, Göcek, Dalaman arası bir köye yaşam hikayesi çekmeye gidiyorum. Yaşam hikayelerini çekeceğim insanları seçmeye çalışıyorum naçizane. Çünkü kanalımda iyi insanlar, kaliteli insanlar, güzel hikayeler olmasını istiyorum ki o doğru bir yolla doğru insanlara ulaşsın. Şimdi de onların köyüne doğru gidiyoruz. Dediğim gibi burada durdum. Şöyle bir yer. Ya yollar çok güzel ya, vallahi yollar çok güzel. Hangi sebeple olursa olsun bilmiyorum, yola çıkın yani. Onlarla bir yıldır tanışıyoruz. Çanakkale civarında bir çekim yapacaktık. Yalnız işte her şey zamanını bekliyor. Çok ilginç ya. Her şey zamanı gelince oluyor yani. Benim yakınlarımdaki bir köye göçmüşler. Hikaye başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Öncelikle hoş geldin sevgili Muratça. Hoş geldin. Biz burada aslında ne yapıyoruz biliyor musun? Hayatımızı tamamen küçülttük. Şu kadarcık olduk. Biraz zorunlu emeklilik yaşıyoruz. Yani hayal ettiğimiz zorunlu emekliliğe bizi iten olaylar oldu. Yani daha deniz kenarı bir yerde yaşamak istiyorduk. Bir şekilde ittire kaktıra buraya apar topar geldik. Sevgili Muratça, şöyle bir çevir bakayım kamerayı. Bak bakalım nereye gelmişiz. O zaman başlayalım. Hikaye uzun. Merhaba, Arzu Elmacı, ben Puantiyeli Keçi'den. 42 yaşındayım. Ben İzmit'te doğdum. Set işçisiydim. 2 kardeşiz. Bir tane abim var, annem, babam. Onlar şu an Kocaeli'nde yaşamaya devam ediyorlar. Biz de burada devam ediyoruz. Merhaba, Puantiyeli Keçi'den Ercan ben. 46 yaşındayım. Aslen Sinopluyum. Hem meslek dolayısıyla hem de bu tercih dolayısıyla bayağı gezmiş olduk. Mesleki olarak hani Türkiye'nin bayağı bir ilini gezdim. Sanat yönetmenliği, sanat yönetmenliği asistanlığı yapıyordum. Kostüm asistanlığı, setlerde çalıştık. Zaten gezmeye meraklıyız. Hatta bunu şehri terk edip hani Çanakkale, Bayramiş'te bir kırsala yerleşerek taçlandırdık diyelim. Fazla eşya sığmayınca yani atamayacağımız mutlaka bize bir gün lazım olacakları burada köşk diyorlar. Verandanın altına yerleştirdik. Ne olur ne olmaz yağmur alır diye işte bir branda serdik. Hemen ilk geldiğimiz gibi şeye girdik. Bahçe işlerine girdik. Ne yaparız ne ederiz diye elimizde sarımsak soğan vardı. Hani zaten onların zamanı da geliyordu. Çok taş çıktı. Kenarları doldurdum taşları. Bayağı taş çıktı buradan. Kova kova taş çıktı. Ama şey dediler tabii ki hani yağmur yağmadaki niye ekiyorsun dediler. Sularız dedim. Ondan sonra yağmuru beklemek lazım dediler. İşte biz yine de inat ettik. Ektik. Şimdi herkes yağmuru bekliyor. Bizim sarımsaklar yetişmeye başladı. Biraz rokamız var. Turpumuz var. İşte ıspanaklar onlar biraz daha yavaş gelişiyorlar. Serin hava gerekiyor sanırım. Beğendin değil mi? Bunu benim için Ercan yaptı. Puantiyeli değnek. Ya bu arada puantiye nereden çıktı? Bak aklıma geldi. Anlatayım mı? Bak puantiyeli keçi şöyle, ben bir yandan da dikiş dikiyorum. Hani çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir şey. Ve puantiyeli kumaşlar vardır ya böyle hani benek benek. Bayılıyorum. Biz işte ilk böyle keçileri aldıktan sonra bu keçilerin ismini ne koyacağız? Ercan dedim ya boşver gel puantiyeli keçi koyalım dedim.
Ben ama böyle çok gayri ciddi söylemiştim. Sonra Ercan da neden olmasın dedi. Evet. Sonra puantiyeli keçi oradan türedi. Sonra tabii Ercan bana sağ olsun yani puantiyeli keçinin doğuşundan sonra bana böyle bir hani çobana giderken değnek yaptı. Böyle o da puantiyeli oldu. Puantiyeli keçi olmamız İstanbul'da Kadıköy'de yaşarken, setlerde, televizyonlarda çalışırken birden artık bize işin, hayatın, şehrin verdiği yorgunluğun üstüne terk edip bir köye yerleşmemiz de başladı. Çanakkale'nin Bayramiçi ilçesinde bir köye yerleştik. Pandemi dönemine denk geldi. 2 keçi alıp sonra sürüyü çoğalttık, çoban olduk. Çiftçi olduk, üretici olduk. 5 yıllık bir mücadele yaşadık orada. O mücadele takdir de gördü, hasetlik de gördü. Biz öncelikle tabii ki kırsala yerleşmeden önce İstanbul'da bir mesleğimiz vardı ve güzel de geçiniyorduk. Hani iyi de bir maaşlarımız vardı. Tabii ki kırsalda ne yapacağız? Bunu da düşünmedik değil. İlk aklımıza gelen şey aslında şu oldu. Bir şeyler üretiriz. Ürettiğimizi de satarız diye düşündük açıkçası. İlk orada ne vardı? Keçi vardı. İlk aslında bizim tanıştığımız şey keçi oldu. Arzu, çay var mı ya? Vallahi çay yani bitmiş. Çöpünü bitkilere dökeceğim. Tamam. Sonra demleyelim de çay içelim. Tamam, güzel bir çay demleriz şimdi. Hak ettik. Biz ilk başta 2 keçiyle başladık. Tabii ki her gün bir sağım dönemi oluyor. Ne yapacağız bu sütü? Mandıraya vereceğiz. Mandıraya veriyorsun. Açıkçası mandıraya verdiğimiz sütün karşılığı çok fazla gelmiyor yani. Açıkçası emeğimizin de karşılığını vermemişti. Mandıradan beklediğimiz verimi alamayınca peynir yapmaya karar verdik. Taşındık. Biz bunu ne yapıyoruz? Hani katma değerli bir şey var elinde. Onun değerini arttırmamız. Tamam, keçi sütü bu arada başımın üstünde yeri var. Çok değerli bir süt. Ama sadece süt olarak bana bir şeyi getiremedi. Yani ben telefon faturamı bile ödeyemeyeceksem olmazdı yani. Peynirde şöyle bir durum vardı. Geleneksel köy peyniri yapıyorduk ama bunu ilgi çekici hale ya da hani daha albenili hale getirmek için bir yöntem aradık. Tamam, ne yapalım? Peynir yapalım. İlk başta bilmiyorum. Peynir yani ya tamam ben biraz şeyimdir, mutfakta bir şeyler yaparım ederim ama yani peynir ayrı bir mevzu. Bir sürü YouTube kanallarında videolar izleyip işte o peyniri çözmeye çalışıyorum. Köyde yaşayan teyzelerden soruyorum. Bir türlü dillerini anlayamıyorum. Anlatıyor. Ben anlamıyorum. Köydeki herkes genellikle hazır maya kullanıyordu, bakkal mayası. Biz dedik ki hani onlarla bir olacağız. Aynı olacak peynir. Ne yapalım? Geleneksel yörük mayası olan şırdan maya. Şırdan maya yapalım. Peynirimiz şırdan mayalı olsun. Yani hani böylece olmayan bir ürün çıkarmış oluruz. En azından az olan bir ürün çıkarmış oluruz. Öğrendik şırdandan maya yapmayı. En sonunda açıkçası yani oturdum bir gün bir sürü videolar izledim. Bu peynir nasıl yapılır? Baktım ortaya karışık bir şey çıktı. O başka bilgiyi, öbür bilgiyi hepsini bir arada böyle topladım. Peyniri yapmaya başladık. Mayayı başardık. Maya peyniri tutturmaya başladı. Şırdan mayalı keçi peynirine döndük. Tabii ticari tarafı vardı bu işin. Kime satacaksın? Yaşadığımız bölgede kimseye satamadık. Instagram'ı kullanalım dedik. Oradan kullandık. Haber verdik. İşte duyuru yaptık ama ilk sene çok ilgi görmedi. Açıkçası elimizde peynir kaldı. Yani geçimi de mesela günlük yevmiyeli işçiliğe gittik. Tarlalara, lavanta dikimine, inşaatlara, o tip işçiliklere gittik. İlk seneyi bu şekilde atlattık. Bu evi internetten, ilanlardan bulduk. Aslında hiç bildiğimiz bir yer değildi. Olur dedik. Bahçeli olması, bahçenin tamamının çevrili olması işimize geldi açıkçası. Yani biraz güvenli bir liman gibi hissettirdi. Çünkü o kısa dönemde biraz sıkıntı yaşamıştık. Evin küçük olduğunu biliyorduk. Bazı eşyalardan vazgeçip sığarız biz buraya dedik. Denize de yakın oluruz dedik.
Yani biraz huzur arıyorduk açıkçası. Eşyalarımızın %90'ını attık. Çünkü evin sadece bir tane odası var, bir mutfak var. Benim yani gerçekten çok eşyam varmış Ercan. Zaten üretim yapıyorduk. Koca koca tencereler, her şeyimizi. Yani artık tabii onlar burada fazla olmaya başlayınca hepsini %90'ını maalesef elden çıkartmak zorunda kaldık. Ya aslında bu biraz da arınmışlık gibi de oldu ya. Değişik yani. Böyle ben biraz arındığımı hissediyorum şu aralar. Çanakkale'deki evimiz 3+1'di. Deposu vardı, dükkanı vardı. Çok fazla eşyamız vardı ve yüz ölçümü olarak da yani hani büyüktü. Hatta kitaplıktaki kitaplara kadar bile elemek zorunda kaldık. Evimiz bu şekilde. Bulaşıkları ama halletmedik bak. Evet, kahvaltı yaptığımız belli oluyor değil mi? Burası mutfak. Benim zaten hayatımın yarısı burada geçiyor. Şurası banyo, şu beyaz kapı. Burası da hem oturma odası hem yatak odası. Küçücük bir oda. Evimizin hiçbir sıkıntısı yok. Zaten tavanlar yeni yapılmış. Katran ağacı, sedir ağacı. Ondan yeni yapılmış. Çatısı falan da yeni. Boyası badanası da temiz. Bir sıkıntısı yok. Murat, bak bir gitme, ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu da gerçekten hani benim hissiyatım. Yatacak yer var. Barınacak yerim var. Yıkanacak yerim var. Pişirecek de yerim var. Dışarıda da küçük bir verandam var. Orada da keyif yapacak yerim var. Yetti, bitti, gitti. En güzeli. Her şeyimi karşılıyor mu? Karşılıyor. Gubuşik de Çanakkale'de ilk önce bizi tercih etmişti. Oradan Aydın'a gitti. Aydın'dan buraya da geldi. Bildiğiniz gibi Dobby vardı, büyük köpeğimiz, çoban köpeği. Onu bırakmak zorunda kaldık. Keçilerle birlikte onunla da ayrıldık. İşte bizimle geldi. Bize yoldaş olmaya devam ediyor. Aslında var ya, ne oldu biliyor musun? Keçilerimiz, bir tane kedimiz zorla kayboldu. Bütün zaten aksilikler üst üste gelmişti o dönem. Keçilerimiz, kedimiz, köpeğimiz, aslında onların bütün ruhu sanki bu fındıkta toplandı. Sanki biz gene böyle aslında hepsiyle birlikte geldik gibi ben öyle hissediyorum. Bir de ben gerçekten onlara çok alışmışım yani. Evet, çok. Keçiye keçi olarak değil de ne bileyim, bizim bir hani böyle bir aile gibiydik. Bahçemizde 2 tane küçük zeytin ağacımız var. Yani onlardan umutluyuz aslında. 2 koca badem var, payam ağaçları. Ve asıl burada 2 tane kocaman pırnar ağacımız var. En sevdiğim canım benim. Çok seviyoruz. Biz ağacı şansımıza. Evet. Bizim Çanakkale'deki evimizde, bahçemizde bir tane ağaç yoktu. Öncekilerde hiç ekmemiş. Biz hep hayal ederdik ya, ağaç olsun ya, hep ağaç olsun. Hani bir tane büyük bir ağaç olsun. İşte bakınız. 1, 2. Evet. Orada da 2 tane var. Badem ağacı var. Çok güzel. Sıkıştığımızı hissettiğimiz bir dönemde gelen bir teklif üstüne işleri daha kolaylaştırmak, daha kolay üretmek, daha bol üretmek adına gelen bir teklifi kabul ettik. Aydın Yenipazar'a başka bir yere gittik. Başka bir çiftliğe gittik. Orada çok kısa bir süre içerisinde oranın bize göre olmadığını, yeniden bir yöneticinin emirleri altına giremeyeceğimizi gördük. Çünkü 5 yıllık kendi başımıza, kendi patronluğumuzda yaşadığımız çiftçilik, çobanlık bize bunu öğretmiş. Ve anlaşamayıp acı da olsa keçileri satıp bir gün içinde bir ilandan bu evi bulup apar topar hiç görmediğimiz işte Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bu dağ başındaki köye geldik. Bambaşka bir hayat çizmeye geldik. Muhtemelen de öyle olacak. Hani artık keçi olmayacak, eskisi gibi yaptığımız üretim olmayacak. Sıfırdan yeniden buraya başlamaya geldik. Bakalım göreceğiz başımıza neler gelecek.
Burnuna çarptım. Ama ben de genel bir sakarlık vardır ama yani hani. Çok özür dilerim. Ercan var ya, çaktırmadan beni dövüyor. Normalde dövemiyorum ya, çaktırmadan böyle bu şekilde sakarlık bahanesiyle. Çok özür dilerim kızım. Önemli değil. Burnum sızladı yani. Burnumun direklerine sızladı. Evet, zeytin zamanı. Son 2-3 gündür bir boşluğumuz vardı. Buradan bir komşumuzun teklifine tamam dedik. Zeytinlerini topluyoruz. 10-15 ağaç zeytin yarı yarıya zeytinyağını bölüşeceğiz. O biraz yaşlı. Burada biraz biberiyemiz var. Artık ağaç olmuşlar. Arkada lavanta var. Lavanta var. Ada çayı var. Orada yine biberiye var. Bir de menengiç ağacımız var küçük. Bakalım seneye belki hiç meyveleri de olur. Bir 3 gün çalışmış olduk. Normalde 10 kilo çıkıyorsa işte yarısı bizim, yarısı sahibinin. Böylelikle de aslında bütün yıllık zeytinyağı ihtiyacımızı karşılamış olduk. Yani bütün yıl olmasa da bir kısmı. Çünkü ben zeytinyağını çok seviyorum. Evet, biz biraz zeytin. Fazla tüketebilirim. Gel Osman amca. Direkt gelsin aslında. Hoş geldin. Ne olsun? Selamünaleyküm Osman amca. Misafirimiz var. Misafiriyim ben. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Çok şükür ben de iyiyim. Ortaça'dan geliyorum ben. Ortaca'dan. Çok iyi. Fabrikaya telefon ettim de kasa getireceğiz. Kendi kasa senin mi? He, bu kasa benim. Tamam, fabrikadan kasa getireceğiz. Kasalara katacağım. Tamam. Yalnız onlar bayağı 200 kilodan aşağı yapmayalım şu an. Biraz evvel de dediğin gibi sevgili Muratça, yola çıkmak evet çok zor. Yola çıkmadan önce çok fazla da düşünmeye gerek yok aslında. Yola çıkmak istiyorsan çıkacaksın. Ama tabii ki bunu da tetikleyen şeyler oldu. Özellikle de yani bende şehrin keşmekeşliği, kalabalıklığı, yapmış olduğum mesleğin çok fazla zor olması, 7-24 çalışmak. Yani bunlar gerçekten açıkçası beni fazlasıyla yıpratmıştı. İstanbul'da sanat yönetmenliği ve sanat yönetmenliği asistanlığı yapıyordum. Hatta eşim Arzu da bir işte asistanım olarak başlamıştı. Orada tanıştık, evlendik. Hedefimiz şuydu, köye bir kırsala yerleşmekti. Belli bir süre çalıştıktan sonra kırsalda küçük bir ev alacak imkanımız oldu. Ya sağ olsun Ece ile de aslında bizim evlenmemizin sebeplerinden bir tanesi hani aslında evlilik güzel bir şey tabii ki kutsal diyoruz ya. Evet ama o yoldaşlık kutsal olan şey yoldaşlık. Ece ile birlikte güzel bir yoldaşlığımız oldu. Bazen ters köşeler gösteriyor. Abi belki de 80-90 yıllık var abi, işte 20 taşlarla yapmışlar. Dedenin babasının eviymiş aslında, ev sahibimizin. Evet, sonra tadilat görmüş. Evi beğendin herhalde. Valla ben taş yapıları çok seviyorum. Biliyorlar zaten insanlar yani. Çok gezdiğim taş evler var. Bizim Çanakkale'deki evimiz de işte taş evdi. Yani aslında birçok insan şey dedi, neden oraya dönmediniz ki dedi, ama keçiyi gebe olduğu için bir daha 500 kilometre yol geçiremedi. Yani götüremeyecektik keçiyi. Satmak zorunda kalınca orada başka bir geçim kaynağı yok. Hani mesela burada zeytin var, inşaat sektörü devam ediyor yazlık yer olduğu için, ama oradaki tek geçim kaynağı keçiydi. Ne olacak şimdi orası abi? Orayı işte satılığa çıkardık. Hani olur da hani bir alan olursa oradan gelen parayla hani burada bir küçük bir yatırım, hani belki bir iş kurma, belki bir yer alma, hani öyle bir şeye girişeceğiz işte artık. Aman abi, paranızı iyi değerlendirin, yani parayı tutmak da mesele. Bu arada bunun kirası ne kadardı abi? Kirası 10.000 lira buranın, buralarda. Evet, kiralar da yüksek.
Set hayatı bir ordu hiyerarşisinde bir disiplin gerektiriyor ve 18 sene boyunca bu disiplini almış birisi olarak çobanlığı da o şekilde yaptık. Keçiler bile bizde set disipliniyle, set hiyerarşisiyle yaşadılar. Hatta beni Bayramiş'teyken aradığında da görüşme teklif ettiğinde bu dönem keçiler doğum yapıyor. Buna zamanımız yok. Başka zaman yapalım demiştim, hatırlarsın. Ercan bozulmuş. Ne çabuk bozuldular. Limonata bari yapalım bak. Ya şimdi bak, bu geri kalanını bugün yaparız, toplarız zeytinini ama o büyük tarlaya gitmeyelim Arzu. Çünkü şu Tamam. inşaata gideyim ben. 40 gün sürecek yani hani. Şimdi zeytin de az zaten. Yani kurtarmaz bizi ama 40 gün yövmiyle gitmek daha iyi olacak. Bence de canım mantıklı. Ya en azından bir kısım çıkmış oldu. Evet bir kısım yağ çıkmış. Sonra da tabii ki para kazanmak Bir gerekiyor. şey öğrendik, belki yaparız. Mesela seneye direkt cesaret edip büyük Tecrübe oldu. büyük zeytinlik için direkt biz teklif ederiz belki. Olabilir ama zor işte. Zor işte. Ben birazcık yaptım. Yamaçta zor. Yamaçları sevmedim ben. Oralarda merdiveni koymak da zor. Evet, sen de çok zorlandın. Ya ama böyle düzlükte çok keyifliydi. Yukarıdaki o tarla düzlük. Orada Oraya daha gidelim. olabilir. Oraya 3 gün 5 gün giderim, sıkıntı yok. Biraz daha fazla sürer. Büyük 150 ağaç var rahat. Fazla sürer. 2 hafta Tamam 2 hafta sürsün. Ne olacak? sürsün. Güzel de oldu ya. Bence de güzel olur. Hem de zeytin ağacının altında durmak çok faydalıymış. Değil mi? Evet, birisi takipçilerimizden var ya. O yazmış, çok hoşuma gitti. Mevsimler böyle birbirine giriyor. Tişörtümü giyeyim, üşür müyüm? Kalın bir şey giyeyim, acaba sıcak olur mu? Bunun arasındayım yani. Bak hep altında tişört vardır. Araba 4 mevsimdir. Falan böyle bir şey var ha burada bu arada yani. Var. Bir de çalışmaya falan gidiyoruz. İşe gittiğin zaman ne giyeceğimi şaşırıyorum. Kısa kollu mu, uzun kollu mu? Üşür müyüm, terler miyim? Evet, köy yolu burası oluyor. Komşularınız falan mesela, burada teyze var. Nasıl? Komşularımız iyiyiz. İlk tanıştığınız, ilk geldiğiniz ve yaşadığınız şeyler falan var mı? İlginç bir şey. Yo, genelde ilk sorulan şu oldu. Çalışır mısın? Zeytin toplar mısın? O işi yapar mısın? Bu işi yapar mısın? Çünkü genelde yaşlı nüfus. Biraz Göce'ye de uzak olduğumuz için merkeze hani çok gelip giden de olmuyor. Gençler zaten durmuyor. Bir şey soracağım. Bir hissiyat adamıyım ben. Yani o biraz duygularla hareket eden bir milletiz ya. Çünkü doğru yön veriyor yani. Şu an kendini sen nasıl hissediyorsun yani eşinle beraber? Burada şimdi sonuçta baktığında fotoğraf şu. Bilmediğin bir yerde, bilmediğin bir köyde bir önceki safhalarda başına kötü bir şey gelerek, kötü olaylar gelerek yolun buralara düştü. Bizim buralar yörükler yeri. Yörükler yürürdü ama bilinçli yürürdü. Yoldaki insanın başına gelmeyen kalmayabiliyor durumu da oluyor. Evet. Şu an ne hissediyorsun yani? Nereye gider senin bu yolculuğun? Aslında korkmadık değil. Yani Çanakkale'deki evimize dönelim istedik bir an. Ama oradaki tüm kapıların kapandığını gördük. Buraya geldiğimizde ilk başta sabah kalktığımızda bir korku vardı. Ama gün içinde köyün sessizliği, sakinliği, insanların biraz daha Kabul göstermesi mi? evet yani güler yüzle merhabalar gördük. Yani 5 sene boyunca hiç merhaba almadığımız bir yerden geldik. Burada merhaba görmeye başladık. İşte o merhaba her şeyi değişti. Tutundurdu, bağlayıcı oluyor. Ya her yerde her hikaye farklı. Her insanın yaşadığı tepkimesi, aksiyonu farklı oluyor. Yani birinin üzüntüsü, birinin sevinci falan olabiliyor. Çok fazla değişik algoritmaya sahip bir hayatın içindeyiz yani. Hemen yıkık dökük bir ev var önünüzde. En eskilerden biriymiş. İşte o dedenin de babasının eviymiş ama hiç ilişmemişler ondan sonra kalmış böyle. Ya şimdi senin abi araba falan da yok herhalde. Yok. Nasıl ihtiyaçlarınızı nasıl görüyorsunuz? Köyün küçük bir marketi var. Yani birçok ihtiyacı oradan görüyoruz ama genel ihtiyaçlar için en yakın Göce'ye inmek gerekiyor. İlk geldiğimizde otostopla
Abi çok zor ya. Bu kamyon nasıl girdi buraya ya? Kamyon düşün, hani bu taraftaki yol daha iyi. Yani hani tabii ilk geldiğinde şey yaptı. Kamyon yolu kaybetmiş. Gece karanlıkta başka bir yerde durmuş. Navigasyon başka bir yer göstermiş. Sağ olsun komşular yardım etti. Gittik kamyonu bulduk. Evin önüne getirdik. Beraber eşya indirdik. Bu arada çok enteresandır. Emlakçı, hanımı, emlakçının küçük çocuğuna kadar herkes bizle beraber eşya indirdi. Ben eşya taşıyan emlakçı görmemiştim. Genelde evi kiralar, kaybolur. Köylere gidiyorum, görüyorum hep. Bazen bazı insanlar kaçmak için, tabiri caizse, yani böyle kuytu köşeye arka tarafa saklanırcasına böyle hayat seçiyorlar. Çok güzel. Mesela şu arkamda gördüğüm ev, yani belli ki varlıklı birinin yeri. Güzel bir ev ama araç olmadan aşağı inip çıkılmaz yani. Sen nasıl yapıyorsun bunu ya? Aslında merkeze bu kadar uzak olacağını düşünmüyorduk ama böyle şimdi hani gördüğümüz şey bir motora, bir şeye, bir acil bir ihtiyacımız olduğu. En azından abi, yani hani bir Şahin bile alsan 4 tekerden ziyade bir tane motor sizin işinizi görür ya. Görür. İşte bakalım, ev satılırsa ilk planımız öyle bir vasıta almak. Arzu abla kullanabiliyor mu motor? O benden daha iyi aslında. Gerçekten mi? Orada var mıydı motor? Orada motor yoktu. Orada 3 tekerlekli bir elektrikli aracımız vardı ama burada olacak gibi değil. Hani yokuş, biz bu yokuşu tahmin etmemiştik hiç. Siz üretici insanlarsınız abi. Size benim faydam dokunması lazım ya. Eco, Efendim? suyumuz bitmek üzere, haberin olsun. Tamam, şimdi biz gidemeyeceğiz de yarın mercanlar gelecek ya. Onlar gelirken aslında bir bidon getirse. Tamam, söyleyelim de. Bu baklaları da bu sığırcıklar çıkarıyor dışarıya. Eşeliyorlar bunları. Börtü böcek mi arıyorlar artık, ne yapıyorlarsa sürekli düzenli olarak örtüyorum üstlerini. Bazıları çimlendi, bazıları çimlenmedi. Bak. Yağmur bekliyoruz. Şimdi keçiler artık olmadığı için hayatımızda gübre eksiği var. Biz de onu, mutfak artıklarını böyle bir kovada biriktiriyoruz. Şöyle üstüne toprak ekleyip ıslatıp bunları çürütüyoruz. Zamanla gübreye dönüşecekler. Kendi gübremizi kendimiz üretiyoruz. Tabii ki hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ben açıkçası ya çok fazla pembe gözlükler takıyormuşum. O kadar çok şey keşfettim ki aslında kendimle ilgili. Yani kırsalda, tamam kırsala gidelim, lay lay lom, her şey çok güzel, gökyüzü bir anda rengarenk olacak diye bir şey yokmuş. Ben bunu yaşayarak öğrendim. İlk başta gittiğimizde tabii ki yerleşme telaşı bilmem ne, hiçbir şey anlamıyoruz ama müthiş bir rahatlık vermişti. Hani oh be, kurtulduk. İstanbul'dan kurtuldum. Kalabalıktan kurtuldum. Kabalıktan kurtuldum. Yaşasın. İlk birkaç ay bu modum vardı benim ama daha sonra gerçeklerle zamanla yüzleştik. Havalar aslında çok iyi. Hatta insanlar denize bile giriyor ama biz sabah serinlikte kuzineyi yakıyoruz. Hala ekmek pişiriyoruz. Çanakkale'den kalma bir alışkanlık. Hem de kendi ekmeğin güzel oluyor. Tahmin edersin ki biz Çanakkale'de 5 yıldır toprak ve hani toprak işleri, tarım, birçok işle uğraştık. Müthiş bir yani alışkanlık olmuş bizde. Buraya geldikten sonra da baktık hani bahçede ne derler, müsait, derhal değerlendirdik. Atıyorum işte kıvırcık, roka, ıspanak ektik. Hani pazara her daim gidemiyoruz. Her istediğimiz zaman gidemiyoruz. Aşağıya inmenizi engeller en azından. Evet. O yüzden de böyle küçük bir bahçecik yaptık.
hem terapi hem sağlıklı gıda. Ama ne kadar zor işler değil mi abla? Şöyle ufak 10 metrekare bir yer bile olsa Tabii. uğraşmak çok zor. Zeytinler bu arada iyi. Zeytinler biraz burada da şeymiş galiba, hasat. Yağmur görmemişler ya. Şu an yağmur bekliyoruz. Evet, herkes yağmur bekliyor. Yağmurdan sonra umarım toparlar hepsi. Sen burayı köpek kulübesi zannettin ama aslında burası bir tavuk kümesi. Hani şimdilik tavuğumuz yok. Geçen hafta yaptık burayı. Etlik tavuk besleyeceğiz. O da yine Çanakkale'den alışkanlık. Kendi tavuğumuzu kendimiz yetiştiriyorduk etlik olarak. İşte 5-10 tane alıyorsun. Birkaç ay besliyorsun. Sonra kesiliyor. Sonra yenileri geliyor. Henüz alamadık. Fethiye tarafında bir yerdeymiş. Henüz gidemedik. Bakalım bir götüren olursa gidip alacağız. Murat gel gel. Bak sana ne göstereceğim. Bugün sen biraz yoruldun ama. Şimdi bunlar roka. Rokaları böyle şey yapıyoruz. Seyreltme yapıyoruz. Bunun sebebi de böyle çok dip dibe olduğu zaman güzel büyüyemiyorlar. Hani böyle gelişme göstermiyorlar. O yüzden ben gidip gelip burada böyle seyreltme yapıyorum. Şöyle yabani otlar da çıkıyor bazen. Onları alıyorum. Daha güzel büyüyecekler. Daha çok yapraklı olacak. Size baktığımda ne görüyorum biliyor musun? Tabii ki her gittiğim hikayeyle bir yorum oluyor ama hani böyle artık süslü şehirliler oluştu. Yani özür diliyorum bu tabir için ama 2 tane kıvırcık ektiği zaman dünyayı sanki fethetmiş sayıyor işte veya kendi göçüyle ilgili doğru ilham olabildiğini sanıyor ama bu şehir ve köy algısına zarar veriyor aslına bakarsanız. Ben de bu anlamda seçiciyim. Size baktığımda tam da şu anda rokanın üzerinde konuşuyoruz ama genel anlamda baktığımızda tabii ki kameranın arkasındaki durumlar da var. Yolunuz açık sizin, iyi niyetlisiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Çok teşekkürler. Hep beraber bu güzel duygu ve düşüncelerin, dileklerin bizim için çok kıymetli. Ayrıca gerçekten seninle tanıştığımıza da çok mutlu olduk. Enerjin çok güzel, niyetlerin çok güzel. Yolun açık olsun. Buraya geliş yolculuğumuzda öğrendiğimiz şey şu oldu. Bazen güzel bir şeye çok zor, çok meşakkatli, acı dolu bir yoldan gelebiliyormuş insan. Yani açıkçası şimdiye kadarki yaşadıklarım, çıkarımlarım, yani hayat ters köşelerle dolu. Bu bir gerçek. Gerçekten yani bir şey bekliyorsun, ah tamam diyorsun bu olur ama o tam tersine evrilebiliyor. Üretmek gerçekten insanoğluna iyi gelen bir şey. Yani bir şeye faydası olsun, ürettiği bir şey ortaya çıksın, ihtiyacı olan biri tüketsin, alsın, yesin. Yani bunlar beni artık besliyor. Yani böyle dünya görüşüm tamamen değişti. Aslında bu işte doğayla birlikte ve üretmeyle birlikte geldi. Biraz daha tok gözlü oluyorsun. Bir de hayatta çok kavga etmeyeceksin. Ben kendime diyorum bunu yani hani. Çok fazla kavgaya da gerek yok. Akışta. Bu da klişe olacak ama akışta olmak iyidir. Azıcık aşım, kaygısız baş. Ayrıca. Bunlar senin boya kalemlerin mi? Evet, ben bir yandan yani boyamayı çok severim, resim yapmayı, fırçalarım ama çok eskimiş bunlar. Artık beni değiştir, beni değiştir diye bağırıyorlar. Ama o da çok beni mutlu eden bir şey, resim yapmak. Sizin tabii ki hayatın gerçekleri var. Gündelik hayat, para kazanmak lazım falan ama işte sen inşaata gidiyorsun vesaire. Böyle üretime devam etmeniz lazım. Siz sanki ruhunuzda o var ya. Ya geçiş süreci işte. Şimdi hani tabii mecburen şimdi ev kirası hani yaşam devam etmesi için inşaata gidiyoruz, günlük yevmiyeli işlere gidiyoruz ama yani asıl hedefimiz bu değil. Burada da yine bir üretime girmek istiyoruz. Instagram'da belli bir kitlemiz var. Hani onların kaybolmamasını, yani yok olmamasını istiyoruz. Yine tarhana yapmaya devam edeceğiz. Hatta bir işte tarla kiralama planımız var. Nohut ekeceğiz. Burada çok güzel yaylalarda nohut üretiliyor, ilaçsız. Nohutunu tarhana yapmak istiyoruz tekrar. Burada zeytinyağı işi hani çok fazla. Onun içine girebiliriz. Nar ekşisi işi var. Onun içine girebiliriz. Yani kovalayacağız bakalım. Tamam, keçi olmayacak ama başka türlü işler olabilir. Yine üretimle ilgili, yine tarımla ilgili işler olabilir.
Yani bazı insanlar o hazzı doğanın içinde üreterek alır. Çok fazla öyle insan gördüm. Siz de o insan modellerin içine giriyorsunuz. Benim kafamdaki insan arşivime bakınca yani. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben kendi adıma söyleyeyim ki seninle tanıştığıma çok mutlu oldum. Yolun açık olsun, çiçekli olsun. Çok daha güzel işlerin böyle devamı gelecek. Hep güzel hikayelerle karşılaş. Çok güzel hikayelerin olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.